Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte orijinal ve şerbetini de sünger gibi içine çeken şekerpare tatlısı tarifi hazırlayacağız. İnanın ki lezzetine, dokusuna hayran kalacağınız, orijinalinden lezzet olarak asla bir farkı olmayan bir şekerpare tatlısı tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Dilerseniz buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de bu güzel tarifi beğenecek misiniz? Tenceremin içinde 3 su bardağı şekerim var. Sizler eğer çok şekerli seviyorsanız 3,5 veya 4 bardak da şeker kullanabilirsiniz. Tamamen isteğinize kalmış şeker miktarınız. Biz ailecek fazla şekerli sevmediğimiz için ben 3 su bardağı şeker kullanmayı tercih ettim. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen böyle 5-6 damla da limon ilave ediyorum. 3 bardak şekerimde kullandığım su ölçümde 4 bardak. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi şekerim biraz eriyene kadar karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli, şekerimiz yeterince eridi. Şimdi şerbetimi ocağımın üzerine alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp şerbetimi ılımaya bırakacağım. Tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olacak tarifimizde, bilginize. Evet, şerbetimiz hazır. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Kabımın içinde oda sıcaklığında eritmiş olduğum 125 gram margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 2 tane de yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını tatlımın üzerinde kullanacağım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyorum. 1 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Yarım su bardağı irmik ilave ediyorum. Yarım çay bardağından fazla sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi unumu almadan önce bir karıştıracağım. Sonra unumu ilave edeceğim. Tamam, yeterli. Şimdi unumu kontrollü bir şekilde ilave edip hamurumu yoğuracağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hemen burada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Şekerparemizin hamurunun yumuşak olması lazım. Çünkü neden derseniz hem şerbetini içine çok güzel çekmesi için hem de gerçek ve orijinal bir şekerpare istiyorsak kesinlikle hamurunu yoğururken çok dikkat etmeliyiz ve yumuşak bir hamur elde etmeliyiz, bilginize. Evet, tamam, yeterli. 5 dakika yoğurdum. Pürüzsüz ve toplu bir hamur elde ettim. Hemen böyle yumuşaklığını da göstereyim hamurumuzun. Tatlımızın hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Yani toplu ve yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım. Şimdi hemen böyle tatlımın şeklini vermeye başlıyorum. Böyle ceviz büyüklüğünde bir parça aldım ve avucumun içinde önce yuvarlıyorum ve sonra bu şekilde avucumun içinde yuvarlıyorum ve şeklini veriyorum. Böyle uç kısımlarını birazcık belirginleştiriyoruz. Bu şekilde. Hemen tepsimin içine alıyorum. Yine ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Avucumun içinde yuvarlayıp sonra bu şekilde avucumun içinde yuvarlıyorum ve şeklini veriyorum. Hemen böyle bu uç kısmını belirginleştirelim. Bu şekilde. Son olarak da parmağımızla ortasını düzleyelim ve tatlımızın tepsimizin içine alalım. Hemen böyle son bir tane daha yapıp göstermek istiyorum. Ceviz büyüklüğünde bir parça aldım ve avucumun içinde önce yuvarlıyorum.
Sonra bu şekilde tatlımın şeklini veriyorum. Ve bu şekilde önce düzleyelim. Sonra bu uç kısmını biraz belirginleştirelim. Bu şekilde ve hemen tatlımızın ortasına da parmağımızla düzleyelim. Ve tepsimizin içine alalım. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi üzerine yumurta sarısını ilave edelim. Yumurtamızı bu şekilde çırpalım ve eşit olacak şekilde bütün tatlımızın üzerine ilave edelim. Evet, yumurta sarımı da ilave ettim tatlımın üzerine. Şimdi böyle çatalımla üzerinden bu şekilde geçiyorum. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp tatlımı pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor ve hemen bir de püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Tatlımızı da fazla pişirip kurutmayalım. Eğer fazla pişirip kurutursak tatlımızı, şerbetimizi ilave ettiğimizde tatlımız istediğimiz gibi şerbetini içine çekmez. Bunu da belirtmiş olayım. Tatlım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Şimdi böyle 1-2 dakika kadar tatlımın ilk sıcaklığı çıksın. Sonra şerbetini ilave edeceğim. Evet, 1-2 dakika ilk sıcaklığı çıktı. Tatlımızın hemen şerbetimizi ilave edelim. Böyle üzerinden gezdirip de ilave edelim tatlımızın ki şerbetini eşit bir şekilde çeksin her tarafına. Şimdi tatlımın üzerine bir tepsi kapatacağım ve şerbetini çekmesi için dinlendireceğim bilginize. Evet, tatlımız 2 saat dinlendi. Şerbetini de tamamen çektim. Şimdi hemen böyle üzerine Antep fıstığı ile süslüyorum. Şimdi hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen böyle bir tane alıp servis tabağımın içine sizlere sunmak istiyorum iç dokusunu. Biraz da üzerine böyle şerbet ilave ediyorum. Yani o kadar güzel şerbetini çekti ki bakar mısınız? Şöyle çatalımın üzerine alıp göstereyim. Şerbetini tamamen içine çekti. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim, bakar mısınız? İçine açıp göstermek istiyorum ki iyice görün. İçinde asla kuruluk yok. Yani orijinalinden bile daha güzel oldu diyebilirim. Asla abartı olmaz arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi kaçırmanızı tavsiye etmem. Hemen böyle bir tane de onun üzerine şerbet döktüm. Belki üzerine şerbet döktü de öyle şerbetini içine çekmiş gibi göründü.
diye düşünmeyin diye hemen böyle bir tane de elime alıp göstermek istiyorum. Bakar mısınız? İçini de açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şerbetini o kadar güzel çekmiş ki yani tatlımızın içi full şerbetle dolu. O kadar ki güzel çekmiş şerbetini. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Vermiş olduğum püf noktalarına da dikkat ederseniz böyle benim gibi çok güzel bir bayrama hazırlayabileceğiniz şekerpare tatlısı hazırlayabilirsiniz diyorum ve bugün de bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Sizler böyle son dakikalarını izlerken tarifimin ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum şimdiden ailenizle birlikte.